Tahmin ettiğiniz gibi profilde bu haftaki konuğumuz birçok Orta Doğu ülkesinde etkinlik gösteren Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah. Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatmam var. Ben Sena Özgür, GZT Özel İçerik Editörü. Gündemdeki isimler ve gündeme damga vuracak isimler hakkındaki her şeyi bu video serisinde öğrenmeniz en büyük hedefim. Bu ve bunun gibi konular ilginizi çekiyor. Gündemde olan konuların detaylarını öğrenmek istiyorsanız GZT YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Tabii ki videoyu beğenmeyi de unutmayın. O zaman hemen videomuza dönelim. 31 Ağustos 1960'da Lübnan Beyrut'ta doğdu. Babası Abdelkarim Nasrallah küçük bir dükkan işletiyordu. Fakir 8 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuydu Hasan. İlkokul eğitimini özel okulda aldı, ardından Beyrut'un Sinenfil bölgesindeki devlet ortaokuluna gitti. Ailesi özellikle dindar olmasa da genç Hasan çocukluğunu Kur'an okuyarak ve İslam dini metinlerini çalışarak geçirdi. 9 yaşına geldiğinde tamamen dindar bir insan olduğunu söylüyor. Genç yaşta aktivist ve vilayetel fakih destekçisi bir din adamı olan Seyyid Hüseyin Fazlullah'ın öğretilerinden etkilendi. Bu kişiye Ayetullah el-Uzma Muhammed Hüseyin Fazlullah da diyorlar. Ünlü bir Şii din adamıydı kendisi. Bazı araştırmacılar onu Lübnan'daki Hizbullah'ın ruhani lideri olarak tanımlıyor. Ancak kendisi bu ruhani liderlik konusunu yalanlamıştı. Fazlullah İran İslam devrimini destekliyor ve Lübnan'da aynı şekilde yaşanmasını istiyordu. Hasan henüz 10 yaşına bile gelmeden Fazlullah'ın vaazlarını Burj Hamud'da dinlemeye başladı. 1975'te Lübnan'da iç savaş patlak verdi. O da 15 yaşında ailesiyle birlikte Beyrut'tan güneye kaçtı. Kaçtıkları köy Lübnan Komünist Partisi'nin kalesi denilebilecek bir yerde. Oldukça politik bir ortam vardı. Burada yaşamak komünizm üzerine siyasi düşünceler geliştirmesine neden oldu. Köyün bir İslami kütüphanesi vardı. Köydeki gençleri bir araya getirerek burada bir çalışma grubu oluşturdu ve 15 yaşındayken köyünün temsilcisi olarak İran ve Suriye ile bağlantıları olan Lübnanlı Şii bir grup olan Emel Hareketi'ne katıldı. Emel Hareketi'ni biraz anlatayım size. Lübnan İç Savaşı'nda ortaya çıkan silahlı gruplara benzer bir şekilde silahlandı. Türkçe'de Emel dediğimiz Amal ismi Lübnan Direniş Tugayları, Afvaj el-Mukavvemat el-Lübnaniye'nin kısaltılmasıdır. Aynı zamanda umut anlamına gelen bir kelime. 1980'li yıllarda Şiilerin büyük bir çoğunluğu bu hareket altında toplanıyordu. Amal'in kurucusu Burjuva kesiminden değildi. Sadr bir imamdı. Buna rağmen hiçbir zaman tamamen dinsel bir söylem kullanmadı. Dinsel konulardan çok sosyopolitik güç ve değişim gibi konularla ilgileniyordu. Sadr ve dolayısıyla Amal hareketi, Şii toplumunun eşitlik ve adalet talebini ortaya koyan bir söylem geliştiriyordu. 1975 başlarında iç savaş sürecine girilirken Lübnan Şiiliği 3 ana gruba ayrılıyordu. Birinci grup geleneksel liderleri destekliyordu. Bunlar işte toprak sahipleri, aşiret liderleri, bazı memur ve köylülerdi. İkinci grup Hasan Nasrullah'ın da dahil olduğu Sadr'ın peşinden giden ve Amal hareketinin bebek hali diyebileceğimiz mahrumlar hareketini izliyordu. Bunlar da işte büyüyen yeni burjuvazi, küçük zanaatçılar ve tüccarlar, sosyoekonomik krizler yaşayan köylüler, bazı Şii aydınlar ve kentli işçilerdi. Üçüncü grup ise Marksist sol aydınlar ve yine işçilerdi. Bu gruplar içinde en büyüğü tabii ki Sadr'ın hareketiydi. Sadr, Şiilerin %80'inin desteğini kazanmıştı. Sadr'ın barışçıl söylemleri pek işe yaramıyordu. Üstelik tam da bu dönemlerde Lübnan'da gruplar silahlanmaya başlıyordu. Amal de böyle kuruldu. Lübnan ordusu Şiiler tarafından Güney Lübnan'ı olası bir İsrail saldırısından koruyabilecek olarak görünmüyordu. İsrail'e karşı tüm Lübnan halkının korunmasına yardımcı olacak bir askeri güç olarak görünüyordu Amal. Böylece büyük destek topladı. Öyle ki 1980'lerde Lübnan Şiiliği Amal çatısı altında toplandı diyebiliriz. Biz tekrardan Hasan Nasrullah'a geçelim. Amal'den sonra Irak'a giderek Şii İlahiyat Okulu'nda okudu. Orada gelecekteki meslektaşı ve Hizbullah'taki mentoru Abbas el-Musavi ile tanıştı. Musavi ondan 18 yaş büyüktü. Onun himayesi altına girdi Hasan, öğrencisi oldu. Saddam Hüseyin'in rejimi 1978'de Lübnanlı din adamı öğrencileri Necef'ten sürdü. O da Lübnan'a dönmek zorunda kaldı bu nedenle. Döndüğünde Amal ile savaşarak grubun El-Bika Vadisi'nin komutanı oldu. Peki Hizbullah nasıl doğdu diyeceksiniz. Emel'in Hizbullah'a dönüşü var. Bunu anlatmak istiyorum size. İsrail 1982'de Lübnan'ı işgal ediyor. Ardından Nasrallah Hizbullah hareketine katılmak üzere Emel'den ayrılıyor. Amal'den yani.
Hizbullah hareketi Ayetullah Hümeyni'den ve İran'daki 1979 İslam devriminden büyük ölçüde etkilenen daha radikal bir güç olarak oluşuyor. Bu yeni oluşuma dahil oluyor Nasrullah. Fakat 1980'lerin sonunda Hizbullah'ın Amal'le çatışmalarının önde gelen isimlerinden bir haline geliyor ve Hizbullah'ın askeri saflarında yükseliyor. Liderlik potansiyeli netleşince dini eğitimini kurumda ilerletmek için İran'a gidiyor. 1989'da Lübnan'daki iç savaşın sonuna doğru geri dönüyor. Ardından 1992'de Hizbullah'ın lideri Selefi Şeyh Abbas el-Musavi, hocası, İsrail füzesiyle öldürülüyor. Nasrallah da bu durumda Hizbullah'ın liderliğini, genel sekreterlik görevini üstleniyor. Şeyh Abbas 16 Şubat 1992'de eşi ve 5 yaşındaki çocuğuyla beraber İsrail ajanları tarafından öldürüldü. Nasrullah o dönemden beri Hizbullah'ın genel sekreteri. Liderliği hakkında çok eleştiri var. Lider olmasını popülist olmasına bağlayanlar, liderlik vasfı olmadığını söyleyenler, hitabetinin etkili olmadığını söyleyenler var. Harekete geçirici, etkileyici bir hitabı yok. Sadr falan gibi karizmatik bir lider olduğu da kolay kolay söylenemez. Karizmatik liderden kastımı hemen açıklayayım. Siyaset biliminde harekete geçirici liderlere karizmatik lider diyoruz. Bundan bahsediyorum. Hasan Nasrullah'ın eksileri gibi hareket için artıları da var. Hizbullah onun liderliği altında ayrıntılı bir sosyal refah programları ağı geliştirdi. Böylece grup geniş bir tabanın desteğini kazandı. Nasrullah'ın başına gelen kötü şeyler de vardı. 13 Eylül 1997'de 18 yaşındaki oğlu Hadi İsrail güçleriyle savaşırken öldürüldü. Oğlu öldükten sonra yaptığı açıklama hala hatırlanıyor. İsrail oğlumu öldürmekle zafer kazandığını sanıyor. Onlar genel sekreterin oğlunu öldürmediler. Hadi onlara gitti, onlar Hadi'ye gelmedi. Hadi kendi iradesi, ayakları ve silahıyla gitti. Temel fark buradadır. Hadi'nin öldürülmesi düşman için bir zafer değildir. Zafer olduğu da kabul edilemez. Bu Hizbullah'ın zaferidir. Bu Lübnan'daki direnişin zaferidir. Biz direniş yolundaydık, direniş yolundayız ve kıyamete kadar da direniş yolunda kalmaya devam edeceğiz. Şehit oğlum bu yolu kendi iradesiyle seçmişti. Dosta, düşmana hiç kimsenin bu genç babası olan genel sekreterin baskısıyla cihada gitti şeklinde düşünmemesini istediğimi söylüyorum. Çünkü halen mücadele hattında olan bu gençler cihat yolunu kendi iradeleriyle seçti. Nasrullah Hizbullah'a birçok şey verdi. Bunlardan ilki oğlunun canıydı şüphesiz. Bunun dışındaki çalışmalarıyla ise Hizbullah'a İslamcı bir askeri kimlik kazandırarak örgütü ulusal siyaset alanına yönlendirdi. Kendi kamu görevi üstlenmeden siyasi bir lider olarak kendini kabul ettirdi. Arap milliyetçisi olduğunu da söyleyebiliriz. Söylemlerinde sürekli Arapların haysiyetinin önemini vurguluyor. Nasrullah'ın söylemlerinden Arap milletini, ırkını birleştirmek istediği, Arapların lideri olmayı hedeflediği yorumunu çıkaranlar da var. Onu böyle düşünmeye itecek şeyler var tabii. Onu Arap dünyasının gözünde yükselten, popülaritesini artıran bazı olaylar var. Bunlardan birini anlatayım hemen. Hizbullah, İsrail'in Güney Lübnan'daki devam eden işgaline karşı yıpratma savaşına girmişti. Kuzey İsrail'e roketler atıyordu. İsrail buna karşılık saldırı başlattı ve 1996'da bir ateşkes müzakeresi düzenledi. Nasrallah, ABD'nin arabuluculuğunda İsrail'e sınır ötesi saldırılarda ateşkes müzakeresi yaptı. Ancak bu müzakere Lübnan'ın kendi içinde herhangi bir çatışmayı engellemedi. Daha sonra Hizbullah, Nasrullah önderliğinde Güney Lübnan'ı işgal eden İsrail kuvvetlerine yönelik saldırılara devam etti. Bu saldırılar 2000'de İsrail'in geri çekilmesine neden oldu. Bu olay Hasan Nasrullah'ın Arap dünyasının gözünde saygınlığını oldukça arttıran bir olaydı. Diğerlerini de anlatmak istiyorum ancak önce kısa bir Hizbullah özeti geçeyim hemen. Kuruluşunu zaten konuştuk. Hizbullah sadece siyasi ve silahlı mücadele vermiyor. Fakir Lübnan halkına yardım etmek için kuruluşundan beri 8 hastane, 24 klinik, 32 okul ve 6 tane de çiftçiler için Tarım Yardım Derneği kurdu. Yasal bir direniş örgütü mü yoksa bir terörist grup mu? Bakış açısına göre değişebiliyor. Zaten dünyada henüz buna karar vermiş değil. Avrupa Birliği Konseyi'nin de bu konuda net bir tutumu yok. Şubat 2005'te eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin suikastla öldürülmesinin ardından Hizbullah Temmuz 2005'te kurulan Ulusal Birlik hükümetinde yer aldı. Seçilen hükümete bakanlar gönderdi. Özellikle birazdan anlatacağım 2006 Lübnan Savaşı'ndan sonra halk desteğini arkasına aldı. Birçok Orta Doğu ülkesi için bu savaşın galibi Lübnan değil Hizbullah'tı. Buna rağmen Hizbullah çoğunlukla Lübnan liderleriyle iyi ilişkiler kurdu.
Hatta onların desteklerini arkasına aldı. Biz Hizbullah'ın, özellikle de Nasrallah'ın dünya çapında popülaritesini arttıran diğer mücadelelerine bir bakalım. Bunların hepsi İsrail'e karşıydı. 2004'te İsrail'le bir esir değişimi düzenledi. Bu birçok Arap'ın zafer olarak gördüğü bir esir takısıydı. 2000'de öldürülen 3 İsrail askerinin cenazesiyle Hizbullah tarafından kaçırılan İsrailli bir iş adamı karşılığında cezaevindeki 400 Arap tutukluyu serbest bırakmış, onlarca Hizbullah askerinin cenazesini de Hizbullah'a geri vermişti. Hatta şöyle bir iddia ortaya atıldı. İsrail askerlerinin Lübnan'daki çatışmalarda ölen Hizbullah milislerinin cenazelerini toplayarak ileride esir veya ceset değişiminde kullanmak için İsrail'deki soğuk hava depolarına koyduğu söylendi. 2006'daki savaşa gelecek olursak bu savaş 34 gün sürdü. Hizbullah, İsrail'e ilave mahkumları serbest bırakması yönünde baskı yapmak için güneyden bir askeri operasyon başlattı ve çok sayıda İsrail askerini öldürdü. Bu eylem İsrail'in Hizbullah'a karşı büyük bir askeri saldırı başlatmasına neden oldu. Bu savaş 1000 Lübnanlı'nın ölümü ve yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden edilmesiyle sonuçlandı. Savaşın başında bazı Arap liderler Nasrullah ve Hizbullah'ı çatışmayı kışkırtmakla eleştirseler de savaşın sonucunda Nasrullah zaferini ilan etmiş ve Arap dünyasının büyük bölümünde bir kez daha saygı duyulan bir lider olarak ortaya çıkmıştı. İsrail ordusuyla durma noktasına gelene kadar savaşması, haberlerde Arap dünyasında daha önce böyle bir başarı yaşanmadı diye yazıldı. Mayıs 2008'de ise Nasrallah için çok önemli bir eşik noktası denebilecek bir sorun yaşanıyor. Hükümet Hizbullah'ın telekomünikasyon ağını dağıtmak istiyor. Bu tabii ki Hizbullah tarafından kabul görmüyor ve Beyrut'ta Hizbullah güçleriyle hükümet yanlısı milisler arasında çatışmalar çıkıyor. Ülkeyi tekrardan bir iç savaşa sürükleyebilecek bir çatışmaydı bu. Ardından hükümet bu kararından vazgeçiyor tabii. Nasrallah ve diğer hükümet liderleri Katar'ın arabuluculuğunda Doha Anlaşması'yla barışı sağlıyor ve olay yalnızca bir ay içinde çözülüyor. Bölgedeki Nasrullah'ın gücü hükümetin ondan çekindiğini düşündürtüyor. Anlaşmanın hükümlerinden biri sayesinde Hizbullah'ın kabinedeki sandalye sayısı artıyor ve Haziran 2009 seçimleri Hizbullah ve müttefiklerini 8 Mart olarak bilinen müttefiklerinden ayırdığı için kısa bir süre içinde olsa gruba istediği veto yetkisini veriyor. Ancak blok kabinede veto yetkisini elinde tutamayacak kadar siyasi açıdan zayıftı. 2011'de eski başbakan Refik el-Hariri'ye 2005 yılında düzenlenen suikast ile ilgili olarak Hizbullah'ın 5 üyesinin suçlanacağının netleşmesinin ardından 8 Mart bloğu ve bir diğer bakan kabineyi bırakıyor ve bu durumda hükümetin çökmesine neden oluyor. 8 Mart bloğu da Lübnan'da 2005'te kurulan Suriye yanlısı duruşları ve 14 Mart ittifakına olan muhalefetleriyle birleşen siyasi partiler ve bağımsızlardan oluşan bir koalisyondu. Bu süreçte bunların üstüne bir de Arap Baharı patlak veriyor ve kritik kararlar vermesi gereken bir sürece giriyor. Nasrullah'ın Hizbullah üzerinden yürüttüğü projeler sadece kendi ülkesini kapsamıyordu. Hizbullah 2011'de Tunus, Mısır ve Bahreyn'deki ayaklanmaları destekledi. Suriye'de ise müttefiki Beşar Esad'dı. Esad'ın politikaları protestolarla karşılaştı. Suriye iç savaşa girdi. Bu durumda Hasan Nasrullah başta sessiz kaldı ve bir şey yapmadı. Ancak sonradan iç savaş sırasında Beşar Esad hükümetine maddi destekte bulunmaya başladı. 2013'te verdiği destekleri açıklayan ve bu desteğin gerekçelerini sunan röportajlar verdi. Suriye'deki isyancı grupları bölgedeki Şiilere düşman olarak gösterdi. Böylelikle seçmenlerine varoluşsal bir tehdit, ortak bir düşman gösterdi. Bilirsiniz, ortak düşman her zaman kararsız seçmenin oyunu alır. Ama bu durum onu Lübnan'daki Sünnilerle çatışmak zorunda bıraktı. Bu süreçte Lübnan siyasal sistemi felç olmuştu. Cumhurbaşkanlığı 29 ay boyunca boş kalmıştı. 2016'da Nasrallah'ın müttefiki Michel Aoun imzalanan bir güç paylaşımı anlaşmasıyla göreve getirildi. 2017'de ise kabine orantılı bir seçim sistemi yaptı ve seçimleri 2018 Mayıs'a ayarladı. Seçimler yapıldığında Hizbullah ve 8 Mart müttefikleri temsiliyetlerini genişlettiler ve birlik hükümetinin oluşturulmasında belirleyici bir rol oynadılar. İran 2010'ların sonlarında ve 2020'lerin başlarında direniş ekseni olarak adlandırdığı Orta Doğu'daki ittifak ağını sağlamlaştırmaya çalışırken Nasrallah ağın en önemli bağlantı noktalarından biriydi.
7 Ekim İsrail-Hamas çatışmalarında ise Hamas'ı tebrik etmiş ve İsrail'le çatışmasını yoğunlaştırmıştı. Aynı zamanda dünya çapında 7 Ekim'de eleştirilerin hedefi olmuştu. Hasan Nasrullah 32 yıllık Hizbullah liderliği boyunca birçok çatışmaya, diplomasiye, anlaşmaya şahit oldu. Liderliğinin sonu ne zaman olacak, devamında neler yapacak hepsini göreceğiz. Videonun tamamını izleyenler için tekrardan bir öneride bulunmak istiyorum. Eğer bu konularla ilgileniyorsanız, gündemi yakından ve gerçekten takip etmek istiyorsanız, Gazete YouTube kanalımızda size hitap edecek birçok videomuz var. Size özel katıl butonunu kanalımızda aktif ettik. Özel ayrıcalıklardan yararlanmak ve bize destek olmak isterseniz sizi şef editör olmaya davet ediyoruz. Katıl butonuna tıklayarak aramıza katılabilir ve katıl özelliğinin sağladığı avantajlara sahip olabilirsiniz. Ben Sena Özyurt. Profilde bu hafta sizin için Hizbullah'ın 32 yıllık lideri Hasan Nasrullah'ı anlattım.